Merhabalar. Bugün halk ne diyor diye sormak için Şirin Evler'e geldik. Bir seçim anketi yapacağız. Başlayalım. Sözü halka bırakalım. Merhaba. Belediye seçimlerinde oyunuzu kime vermeyi? Belediye seçimlerinde şu an mevcut olan belediye başkanına vermeyi düşünüyoruz. İmamoğlu'na vermeyi İmamoğlu'na. düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. İmamoğlu. İmamoğlu 2. Belediye seçimlerinde kime oy vereceksiniz Şu an diye sandığa soruyoruz. gidip oy kullanmayı düşünmüyorum. Hiçbir hak etmiyor çünkü. Kafamızda belirli bir aday yok. Peki Hiçbir hak etmiyor. Hepsi de kendi çıkarları için uğraşıyorlar. Vatandaşa hiçbir şekilde faydaları yok hiçbirinin. Şu an onu görüyorum. burada şu dert var ve çözülmesi gerekiyor dediğiniz Çok bir şey dert var var. mı? Hangi birini anlatalım? Anlatabildiğiniz Ben belediye işçisi kadarını gibi burayı süpürüyorum. Belediyenin yapması lazım. Evet, belediyenin burada temizlik işçisi eksiği var. diyor. Çok eksiği var. Vatandaşın hiçbir değeri yok Dillendirmek Türkiye'de artık. istediğiniz ne varsa bunlar zaten hani konuşuyoruz, onlar da isteyecekler. Neresi senin televizyon? Halk ne diyor? Valla söylüyoruz işte yani. Hiçbirine oy vermeyi düşünmüyorum. Ne yaparlarsa oy alırlar. Önce zihniyetlerini değiştirecekler. Vatandaşın yanında olacaklar. Öyle arabalara, lüks arabalara binip de vatandaşın korkmaya gerek yok. Vatandaşın içinde yaşayacaklar. Vatandaşla bir yaşayacaklar. Korkuyorlarsa seçilmesinler. Teşekkür ederiz Başka abi bir şey de. demiyorum yani. Teşekkürler, sağ ol abi. Sen ne dersin abi? Neyle ilgili? Belediye seçimlerinde kime oy verirsiniz ya da gördüğünüz şu anda Murat burada Kurum'a düzeltilmesi oy veririm. gereken Murat Kurum'a oy veririm. Ben turizmci olarak konuşuyorum. Yani son dönemlerde İstanbul'un inanılmaz bir turizmde düşüşü var. Çünkü artık müşterilerimiz artık bu trafikten, yani bu ne bileyim önüne geçilemeyen bu kalabalıktan, düzensizlikten daha doğrusu daha sakin şehirleri tercih ettikleri için daha trafiksiz, daha düzgün. Yani bilmiyorum, hani inşallah düzelir diye düşünüyoruz. Bir ümidimiz var yani açıkçası. Yani yeni bir yönetim, yeni bir sistem inşallah da bizim işlerimize yansır. Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden Dubai, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, yani buralardan da müşterilerimiz gelmeye devam eder ve İstanbul'da ağırlarız onları inşallah diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica Sağ olun değerli Kolay görüşleriniz için. Teşekkürler, iyi günler. Merhaba. Belediye seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Murat Kurum. Evet. Neden Murat Kurum deriz? AK Partiliyim diyelim yani o yüzden. Peki burada sonuçta belediye başkan adaylarımız da bunu izleyecek, bu röportajı. Evet. Şirin Evler'de düzeltilmesi gerekiyor dediğiniz bir şey var mı? Mesela burada halkın bir yarası var dediğiniz bir şey. Yani tam ayrıntılı gezmediğim için tam net olarak bilmiyorum da ama genel itibariyle yani belediye başkanından memnunuz. Yani Bahçelievler Belediyesi anlamında söylüyorum. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bakıldığında yani İmamoğlu'nun ve Murat Kurum'un ve Başak Demirtaş'ın uğruna yarıştığı koltuk Evet. adına sizce neler yapılması gerekiyor bu ülkede, bu şehirde daha doğrusu? Ekrem Bey'den, yani Ekrem Bey'i de severiz yani hemşerisi de sayılırım da nasıl derler böyle mesela kreş diyelim. Kreşlerde pek yerine gelmedi bazı hani yakın yerlerdeki kreş olayları. Ondan sonra bu mesela halk süt dağıtılıyor. Hep 2 ay, 3 ay gecikmeli. Mesela hani soruyoruz neden gecikmeli diye örnek. İşte sistemsel hata diyor. Ya sistemsel deyince yani insan bir şey oluyor. Yani 2 ay neden mesela gecikir? Ya hep verme veya devam et. Mesela yani aklıma gelen onlar yani şey anlamda. Hani bebek var, ücretsiz kartlar güzel. Şimdi anne kartı çıkardı, o güzel. Mesela o anlamda yani sağ olsun şey yapıyor. Yani yardımcı oldu efendim. Yani dengede gibi diyelim yani. Düşünceliyiz hala ama Murat Ha, Kurum evet. diyoruz. Yani aslında bakarsan Murat Kurum'dan yanayız şu anda. Sayaç koyacağız da videonun altına. Sizin için Murat Kurum mu diyelim, Ekrem İmamoğlu mu diyelim, Başak Demirtaş mı diyelim? Ya da kararsız da diyelim. Murat Kurum diyelim. Murat Kurum dedik. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür. İyi günler. Siz ne dersiniz? Ben Ekrem İmamoğlu derim. İşiniz mi? Evet. Harika bir Türk aile örneği. Siz neden Ekrem İmamoğlu? Ben Ekrem İmamoğlu'dan memnunum çünkü ben çocuğum var, süt alıyorum. Her şeyden önce kreşleri açtı. Daha böyle gençlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani şimdiki şeyden yani tamam Bahçelievler Belediyesi çok güzel yönetiyor ama ben Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim, onu düşünüyorum. Çok Gönlüm teşekkür ondan yana. Peki düzeltilmesini istediğiniz bir şey var mı? Gördüğünüz Yani gayet iyi gidiyor. Sonuçta maddi yardım olarak da bize mesela nakdi yardım da yatırıyor. İnanın ki Yapı Kredi'ye şu anda hesaplarımıza bile attı. Yani ben seviyorum yani bir kere gençlerle bağlantısını daha çok seviyorum. Hani daha böyle barışçıl yanına gidip de bir şey sorabileceğiniz bir insan gibi. Ama öteki türlü mesafeli böyle çok disiplinli bir şeyden ben yana değilim. Yani her şeyden önce insanlarla iletişimi açık olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'ndan yanayım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler Farklı diliyorum. görüş var ama. Evet. Harika, daha iyi bizim için yani. Evet. Sağ olun.
İyi günler. Belediye seçimlerinde kime oy vereceğiz diye soruyorum. Vallahi ben bu tarafta oturmuyorum abi ya. Nasıl? Bu tarafta oturmuyorum ben. İstanbul'da mısın? Evet. İstanbul Belediyesi için soruyorum. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Başak Demirtaş aday. Vallahi ben onu kullanmayı düşünmüyorum ya. Oy kullanmayı Vallahi düşünmüyorum. düşünmüyorum. Bu Tamam. şartlar altında düşünmüyorum yani. Kararsız mı yazalım? Vallahi o genç zaman? genç yaşımda yani artık ne diyeyim abi biz bu yaşta yani hangi devirde olduğumuz belli değil yani şu anda. Çalışıyoruz bir şey olmuyor, onu yapıyoruz bir şey olmuyor. Ne yapacağız böyle? Nasıl evleneceğiz? Genç yaşımızda şu an evlenemiyoruz. Eskiden böyle bir şey var mıydı abi? Var mıydı? Yoktu. Ekonomi çöktü şu anda. Ekonomi çökmemesi için şu anda yani her şeyden vergi alıyor şu anda. Her yerden vergi kesiliyor. Ne yapacağız böyle? Vergiden şikayetçiyiz. Her şeyden şikayetçiyim abi ben. Hayat şartlarından şikayetçiyim zaten ben burada. Kısıtlanmışız. Böyle bir çemberin etrafına koymuşlar bizi. Sarmaya koymuşlar. O sarmanın etrafına dönüp duruyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz yani. Peki sence Değişen hiçbir şey nasıl olmuyor. düzelir? Okusan da aynı okunmasın da aynı abi. Böyle düzelmez. Yani daha öncesindeki yapılan şeylere rağmen ben normalde Sivaslıyım bak. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok seven birisiyim. Onun hani şu anda Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gani gani rahmet eylesin. Şu anda o adam bu ülkenin başında olsaydı ben şu anda bunların olmayacağını düşünürdüm mesela. Yani demek ki şu anda düşünmüyorum abi ya. Bu şartlar altında kullanmak iyi bir şey değil yani. Doğru bir adayım yok diyorsun. Valla doğru değil. Doğru bir insan yok ki. Doğru görüyorum. Var mı? Hangi birini göreceksin abi? Yani kime göreceksin yani? Var mı sence abi? Görecek bir insan var mı? Ben tarafsızım. Zaten benim burada yorum yapmam da doğru olmaz. Olay Yok senin abi. sesini duyurmak. Yok zaten abi yok. Olsa zaten vereceğiz. Yok yani. Bir metro yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Göz boyamak başka bir şey bunlar. Herkes yapıyor bunu. Belediye başına gelen herkes yapıyor bunu. Fark ettin mi bunu? Recep Tayyip Erdoğan da geldiğinde yapmıştı. O da geldiğinde yapmıştı. Herkes yapıyor şu anda bunu. İstanbul Belediye başına gelen her aday, her milletvekili şu anda aynı şeyi yapıyor. Yani aynı şeyler oluyor. Değişen bir şey olmuyor. Olan girine sana bana oluyor abi. Teşekkür ederiz değerli Allah'a emanet görüşlerin olun için. abi. Hayırlı kandiller abim. Eyvallah. Hayırlı kandiller. Merhaba abi. Belediye seçimlerinde kime oy vereceğiz diye soruyoruz. Şeyde bu Hakan Bahadiye'de kimi verecektim? Anlamadım. Memnunuz, memnun. Memnunuz. Evet. İmamoğlu'ndan memnun muyuz? İstanbul Belediye seçimleri var ya yakında. Onda da memnun değil. Ya bizim Karadenizli, ben Rizeliyim, o da Trabzonlu. Şimdi Herkesin memnunuz. anladım. Bize de sağlık, sıhhat versin. Hep iyiliğini istiyoruz. Peki sence Murat Kurum AK Parti'nin adayı, İmamoğlu da CHP'nin adayı şu anda İstanbul Belediyesi için. Sence kime oy vermeli halk? Ben yine bizim Recep Tayyip'in adamlarını ona vermek istiyorum. Onlar şeyi desteklerler, o HDP'ler böyle Selahattin Demirtaş adamlarını istiyor. Ben onları, Selahattin Demirtaş'ın eşi de aday oldu, Başak Demirtaş. Onları da biliyorum. Onları hiç konuşturmaya da gerek yok. Ben hepsini tanıyorum. Yaşımız 70. 50'sini bu İstanbul'dayım. Rize'ye de gidiyor. Sağ ol amca. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. İstanbul Belediye seçimlerinde adayımız kim diye soruyoruz. Bilmiyorum, ben hiçbirini tanımıyorum. Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı, Murat Kurum AK Parti'nin adayı, bir de Başak Demirtaş adayı oldu. Onları hiçbirini bilmiyorum. Teşekkür ederiz Ben abi. şimdi Sağ ol. Burada yaşamadığım için, Hı. onun için ben şimdi kalkıp birini söylesem de boştur. Nerede yaşıyoruz abi? Ben normalde yurt dışındayım, Yurt dışı. Neresi abi? Paris'te. Paris. Burada ekonomi iyi diyorlar bazıları, bazıları kötü diyorlar. Sen Evet. şimdi oradan geldin, objektif olarak sence iyi mi kötü mü? Bak kardeşim, ben sene 95'ten bugüne kadar baktığım zaman ha böyle para basıyorlar ya enflasyon diye. Aslında ne o para basmasını yapsınlar, ne bu zamları yapsınlar. O zaman enflasyon denen bir şey kalmaz. Anlıyorsun? Şimdi paralar sözde sıfırları kaldırdılar ya. Asgari ücreti de sen 17'ye çıkardın. Şimdi sen asgari ücreti 17'ye çıkardıysan bu yaptığın zamlardan sonra gerek kalmadı. Yani aynı şeye geliyor. Bugün kira kaç lira oldu? En düşük kira 7,5. Ya adam 17 aldığı zaman bunun 7-8'ini kiraya verdi. Olur olmaz bir aile işte en az bir 10 bin lira da evin geçimidir. Ay sonu bir şey kalmadı. Bu adam var çocuğunu okutacak parası kalmıyor. Bunun neresi ekonomi güzel? Tamam bak ben yurt dışındayım. Orada da çalıştığımız zaman oranın enflasyon durumu devletin verdiği yardımlara göre millet geçinebiliyor. Tam oradan buraya geldiği zaman parası değerli ama orada değersiz. Türkiye'de enflasyon diye hastaneye millet parası olmadan gidemez. Paran olmadan devlet ya da özel hastaneye gidebilir misin? Gidemez. Ama yurt dışında özel hastaneye parasız gidebiliyorsun. Çok hastaysan, çalışamazsan devlet sana %100 sigorta yapıyor. Ayrıca de sana maaş bağlıyor. Bir de ev yardımını yapıyor. Burada öyle bir şey var mı? Yok. Yani kısmen. Devlet diyor ver ben cebime doldurayım sen de ne yapıyorsan yap. Diyor da işte güzeldir. Anlıyorsun? Önemli olan önce kendi halkının şeyine bakma, durumuna bakma, ekonomisine, yaşam türüne, yabancıları doldurmuşsun. Şimdi göndermeye çalışıyorsun ama gönderemezsin hepsini. İkisini gönderiyorsun, onu giriyor. Gereken olan kişileri durdurmuyor, gereksiz olan kişileri durduruyorsun.
görüyorum her taraf Suriyeli, Afgan, bilmem ne. Neye yarıyor? Adam burada bazen sorduğun zaman diyor işte benim ülkemde savaş var, şu var, bu var. Diyor devlet babayı. Tabii ki burada iş yeri açtın mı vergi ödemiyorsun. Kira da yardımını alıyorsun. Hastane yardımını alıyorsun. Ben olsam ben de kalırım. Peki Paris'teki imkanlar buraya göre daha mı iyi, daha mı kötü sence abi? Abi sen bizim gençlerin Avrupa'da ne işi var? O iş imkanı burada yok mu? Yani Var. Var mı? Sen şu arabayı kaça alırsın Türkiye'de? Ha, şu Kangoo var ya. Sen onu Türkiye'de kaça alırsın? En az 600 bin lira. Yani Yurt dışında o kaç lira? 15-20 bin lira. Hadi gel. anlatmaya gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Mesela bugün mazot kaç liraya çıktı? 39 liraya. 39 liraya. Sen demiyorsun ben bu adama bu parayı veriyorum. Adam 39 liraya mazot aldığı zaman buradan Iğdır'a bir şahsi araba adam tek başına gidemiyor. Bak buradan doğuya tek başına gidemiyor. Niye? Çünkü mazot pahalı. Ondan sonra millet başka işler yaptığı zaman önünü kesiyor, cezayı basıyor. Sen niye cezayı bastın? Enflasyonu indirin. Millet de yan işler yapmaz. Hani benim demek istediğim devletle alakası, yani baştakilerle alakası yok. Ne yapıyorsa kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Onun için de ben burada ne oy kullanıyorum ne de birine oy veriyorum. Çünkü niye? Ben bugün yaparsam sana kötülük yapmış olurum. Çünkü ben yarın öbür gün gene çekip evime giderim. Ama ben yaparsam bir oy versem yanlış kişiye verirsem sana zarar vermiş olurum. Onun için onlar için yorum yapmıyorum. Çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür değerli ederim abi. görüşleriniz Hayırlı için. günler. Hayırlı günler. Merhaba abi. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vereceğiz diye soruyoruz. Hiç kimse. Hiçbirine vermeyecek miyiz? Peki gördüğün problem vesaire bunun düzeltilmesi gerekiyor belediye tarafından dediğin bir şey var mıdır abi? Yok. Teşekkür ederiz abi. Merhaba abi. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vereceğiz? Bilemiyorum. Daha gelsin günüm vereceğiz. Adaylar Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Biliyoruz. Veririz ya zaman gelir. Açıklamak istemiyoruz. Teşekkürler. Efendim abi? İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vereceğiz diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş. Ekrem İmamoğlu 34 sefer zam yaptı suya. Otobüs 2,5'u 17,5'a çıkardı. Bunun neyine oy veren bu adam? Bir yerden bir damla su getirmedi. Hazır metroları çalıştıramıyor. Bu adam oy verilir, buna oy veren akılsız adam, bilgisiz adamdır zaten. Kime vereceğiz? AK Parti. Murat Kurum. Bundan başkası zaten gelse 5 sene yine boşuna gider. 5 senemiz boşuna gider. Zaten o 5 senemiz boşuna gitti. Yani aklı olan adam bu adama oy vermez yani. Zaten CHP demek çöplük demek, zam demek. Yani şimdi diyor ki CHP gelse ucuzlayacak. CHP'nin belediyelerinin belli. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da zamdan başka neleri var? Şimdi diyor ki AK Parti derse CHP gelirse ucuzluk gelecek. Ulan CHP'nin belediyelerine bok olduğu belli, affedersin. Yalan mı? Belediyeden belediye pislik olduğu da bundan neyine bu millet bu ona oy veren akılsız insandır yani. Hepsi o kadar ya, ben dedim bu kadar. Teşekkür ederiz. Bu ne kadar şey mi? Halk ne diyor YouTube kanalı? YouTube kanalı. Festlerde çıkıyor mu? Çıkıyor her yerde. Bütün sosyal medya platformlarında. Tamam işte akıllı insan şeye verir, ismi neydi? Murat Kurum. Bu adam gelirse hem depremde hem her taraftan suyu getirir. Hatta gelirse suyu %50 uzatacağım diyor. Emekli maaşına 2,5 milyon lira ben ayrıyetten vereceğim diyor. İşte öyle. Tamamdır abi. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ ol. İstanbul seçimlerinde, belediye seçimlerinde kime oy vereceğiz diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Başak Demirtaş adayı. Valla Başak Demirtaş. Başak Demirtaş diyoruz. Neden Başak Demirtaş? Biz onu seviyoruz, onu istiyoruz. Başak gelirse çok şey değişir. Teşekkür ederiz. Sağ ol. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vereceğiz diye soruyoruz. Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? O adam iyi iş yapacağını bildiğim için. Teşekkür ederiz. Çok net oldun abi. Peki gördüğün böyle problem, parmak basmak istediğin, ne bileyim burası kötü olmuş, burayı yapamamışlar dediğin bir şey Yok, var mı? yok İstanbul demiyorum öyle bir Belediyesi? şey de. Ama bu adam daha iyi çalışacağını bildiğim için, anladığım için öyle Murat Kurum diyorum. Teşekkür ederiz. Bir Murat Kurum geldi. Merhaba abi. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz onu soruyorum. Murat Kurum. Murat Kurum dedik. Teşekkürler abi. Bir Murat Kurum aldık. Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz onu soruyoruz. Ne dersiniz? Dem Parti geldi bir tane. Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. İmamoğlu'ya vereceğim. İmamoğlu'na Evet. vereceksiniz. Neden İmamoğlu deriz? İmamoğlu garibanlara yardım ediyor, çalmıyor. Şurada hani bu baskıdan dolayı da hala da millete yardım ediyor. İmamoğlu tercih ediyorum. Ben Çok bir Kürt'üm ama şahsen onu tercih ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Merhabalar. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vereceğiz diye soruyoruz. Murat Kurum. Murat Kurum dedi. Evet. Neden Murat Kurum deriz?
Çünkü öbürünün hali belli. Otobüsleri bekliyoruz. Otobüsler gelmiyor. Saatlerce otobüs bekliyoruz. İptal öyle çift katlıyla geliyoruz. O da ücretler pahalı. Yani öyle. O yüzden her şey güzel olacak. Çok güzel oldu yani. Gerçekten çok güzel yapıyor. Helal olsun. Başka parmak basmak istediğiniz bir konu var mıdır? Mesela belediye otobüslerinin geç geldiğinden şikayet ettiniz. Her Bunu şeyden. zaten onlar görecekler. Her şeyden, her Adaylarımızın şeyden. hepsi. Bunu Her çözmeye şeyden. çalışıyorlar. Yani her şey yani hiç şey değil. Başka örnek vermek ister misiniz? Yok Yoksa yani hiç yeterli mi? İstanbul'a hiçbir şey katmadı. Ne kattı İstanbul'a hiçbir şey. Ne kattı yani? Yapılan şeyleri daha kötü şey yaptı. Yani öyle diyeceklerim bu kadar. Teşekkür Hangi ederiz. kanal? Sağ olun. Halk ne diyor? Teşekkür ederim. Kolay Sağ gelsin. olun. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vereceğiz diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş. Başak Demirtaş'a veriyoruz. Neden deriz? Ne Selahattin Demirtaş ne dese o olur. Hanım olduğu için. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Başak Demirtaş mı diye soruyoruz. Başak Demirtaş. Başak Demirtaş. Neden Başak Demirtaş deriz? Kendisini iyi buluyorum. Çünkü o daha iyi olur, daha iyi yönetir diye düşünüyorum. Tamamdır. Teşekkür ederiz. İyi günler. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Başak Demirtaş mı diye soruyoruz. Kimseye oy vermiyorum. Teşekkür ettik. Sen ne dersin? Ne diyor arkadaş? O bir şey demedi. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu, Başak Demirtaş mı Burada diye yaşamıyoruz soruyoruz. ki. Ha. Ankara'dan geldik buraya. Nereden? Ankara. Ankara. Ankara'da ne yapacaksın? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Sen ne dersin Ankara? Arkadaş söyledi cevabı. He? Arkadaş cevabı söyledi. Ha, sen de Mansur Yavaş diyorsun. Tamam, teşekkür ederiz. Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Ben İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu diyorsunuz. Neden İmamoğlu diyoruz? Neden İmamoğlu? Daha düştüğümüz hali görüyorsunuz da. Gerek var mı sormaya? Ben bir Kürt olarak ben İmamoğlu. Zeko bir dakika. Bir Kürt olarak İmamoğlu derim. Sonuna kadar da İmamoğlu. Teşekkür ederiz, sağ ol. Halk ne diyor? Bütün sosyal medya platformlarında varız. Merhaba. Merhabalar. Abi, belediye seçimlerinde İstanbul'da kime oy vereceğiz diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu var, Murat Kurum var, Başak Demirtaş var aday. Valla bana göre hiçbirine vermeyeceğiz. Benim kafama uyan biri yok diyorsun. Teşekkür ederiz. Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz İstanbul'da. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş Murat Kurum aday. tercih ediyorum. Neden Murat Kurum deriz abi? Yani daha tecrübeli zannediyorum, daha donanımlı zannediyorum. Öyle düşünüyorum yani bir de Ekrem İmamoğlu'na çalışmalarını gördük biraz yani pek verimli olamadı. Ondan dolayı yoksa herhangi bir nedeni yok. İstanbul'da belediyecilik anlamında şunun yapılması gerekiyor dediğiniz bir şey var mıdır? Şöyle Gözünüzde mesela gördüğünüz? bunların mühendisleri var ne bileyim mimarları var. 24 saat izliyorlar ana caddeleri. Ya bunları izleyip demiyorlar mı trafik her zaman bu saatte şurada yoğunlaşıyor. Yani bunu oturup da bir çözüm yolu üretelim bir şeyler yapalım. Hani maaş alıyorlar yani çözüm üretemiyorlar mı? Ben ona hayret ediyorum. Nuh kardeşim daha iyi bilir. Belediye seçimleriyle ilgili de. Merhaba Nuh abi. Merhaba kardeşim. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz? Neden? Vallahi oy kardeşim benim vermeliyiz diye oyun burada değil, memlekette. Neresi memleket? Bayburt. Aa Bayburt. He. Gittim oraya da güzel yer. Küçücük. İnsanı da Vallahi güzel. şimdi nasıl söyleyeyim? Ben CHP'li de değilim, AK Partili de değilim. Tamam mı? İyi olan kazansın. Ne diyeyim yani? Peki parmak basmak istediğin bir konu var mı buradan devlet büyüklerimize vesaire göndermek istediğin bir mesaj ya da belediye başkanlarımıza? Vallahi ben günde 100 kere GBT'ye girerim kardeşim. 100 kere GBT'ye girerim. Bu konudan yani devletime boynum kıllanınca ama bu konudan rahatsızım yani. Adım başı GBT'ye girerim yani. Tipimden dolayı mı, giyim kuşamımızdan dolayı mı? Ortalıkta o kadar yabancı varken geldi ülkemizde mülteci durumuna biz düştük yani, tamam mı? Yani bu insanları düşman edir yani. Milleti devlete düşman ettirirler yani, anladın mı? Yani bu konudan mütazı şeyim yani. Rahatsızım ben kardeşim. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Umarım düzelir diyoruz biz de burada. Düzelecek gibi de değil yani. İnşallah buradan devlet En büyüklerimiz çok görür. oyu da benim memleketim verir, Bayburt yani. He. Teşekkür ederiz abi. Eyvallah kardeşim. Allah'a emanet abi. Soralım tabii ama sayılmayacak ankette 18 değilsin çünkü. Tamam. Şimdi Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Başak Demirtaş mı diye soruyoruz. Abi benim ailem AK Partili şimdi. Ben tutmuyorum şu anda ama bence devlet büyükleri çok yanlış yapıyor abi. Hangi konuda? Otopark konusunda mesela abi bu kadar yüksek ev yapacağına otopark yaptı abi burayı. Burada olmaz biz rahatça yürüyebiliriz. Abi ben şuradan giderken bisikletle 2'de bir oluyor.
geçemiyorum mesela. İnsanlar bana laf ediyor. Yani devlet büyükleri şey yapmalı. Bina yapacağına o kadar çok daha çok otopark yapmalı. Mesela aydınlatma konusu da olabilir. Ben mesela şey yapıyorum. Saat 8'de dershaneye geliyorum abi. Şurada dershanem var. Gidiyorum dershane, saat 8'de ışıklar kapanıyor. Kışın kapkaranlık oluyor abi. Mesela bu konulara şey yapmaları. Tam olarak nerede bu bahsettiğin güzergah, ışıkların kapandığı güzergah? Ben Bahçeli Evler Belediyesi'nin orada oturuyorum abi. O sırada öyle çok sorun oluyor. Tamam. Buradan zaten yetkili belediye başkanı adaylarımıza duyuruyoruz. Evet abi. Artık oradaki ışıklar sönmesin değil mi? İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Selamun aleyküm. Abiler nasılsınız? İyiyiz vallahi. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Vallahi Halk bilmiyorum. ne Biz diyor? anlamayız. Bilmiyoruz ya. Siyasetle işimiz yok mu? Yok. Tamam. Biz de kaçalım. HDP dedi arkadaş oradan bir yerden. Merhaba. Merhaba. Abi İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Vallahi abi Allah biliyor. Ekrem O da İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş. O da bizde kalsın. Öyle mi? Evet, Belirtmek istemiyoruz. teşekkür En ederiz. iyisi hangisiyse ona vereceğiz. En iyisi hangisi? Görüş nasıl? Peki gördüğünüz bir problem, bunun çözülmesi gerekiyor İstanbul Belediyeciliği alanında dediğiniz bir problem yok mu? Geçen sene İmamoğlu'na Buradan verdik biz zaten. Şu anda hani açıklasa mesela hangisi şehir için iyiyse biz görüş için ona vereceğiz yani. Anladım. İmamoğlu da olabilir yani. Teşekkür ederiz, sağ olun. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Hasan Batı'da. Siz ne dersiniz? Evet öyle. Siz ne dersiniz? Biz aynısı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İstanbul Belediye seçiminde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Siz ne dersiniz? Sen kime vereceksinse ben de ona vereceğim. Ben oy kullanmayacağım. Murat Kurum aday, Ekrem İmamoğlu aday ve Başak Hepsini Demirtaş aday. biliyoruz, oy kullanmayacağım. Oy kullanmayacaksınız. Aynı, Siz de mi? aynı görüşteyiz. Hepsi Neden kendine oy çalışıyor. kullanmıyoruz? Hepsi kendine çalışıyor. Hepsi kendine çalışıyor dedi abi. Gerek yok. Peki düzeltilmesi gereken bir problem var mı gördüğünüz belediyecilik Düzeltilmez. anlamında Kim büyük gelirse şey? gelsin düzeltemez. Tayyip de gelse düzeltemez. Başak da gelse değiştiremez. İmamoğlu da kalsa yine değişmez. Bu sistem böyle gider. Sence bir yolu yok mu abi? Hayır, hiç yolu yok. Hiç yolu yok. Sistemi mi değişmesi lazım? Sistemin değişmesi lazım. Ne olması lazım? Yolsuzluğu bir sefer kaldıracaksın, yok edeceksin. Başka şansın yok yani. Nasıl halledeceğiz bunu? Edemez. Mümkün değil yani. Nereye gidersen git edemez. Battık gidiyoruz diyorsun. Gitmek zaten batağın içindeyiz zaten. Bunun bir yolu yok. Herkes görüyor. Sen vatandaş anlatamazsın ama. Ama Tayyip dediği zaman bitti diye. Bu iş böyle değil yani. Halk ne diyor abi? Bütün sosyal medya... Yok sorun değil o. Teşekkür Söyle. ederim. Tamam yok. Biz teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa... Ben oy kullanmayacağım. Size ekleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederiz abi. İyi günler. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyorum. Kimseye vermeyeceğim. Kimseye vermeyeceğim dedi abi. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Başak Demirtaş aday. Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum deriz? Ya öyle tercih ediyorum ben. Tercihim öyle yani. Açıklamak istemiyoruz. Evet. Teşekkür ederiz abi. Murat Kurum diye ankete koydum. Ekledim. Teşekkür ederim abi. Merhaba abi. Eyvallah kardeşim. Bir yere yetişmeye çalışıyorum. Yoksa Tamam ben de seninle Seve seve. yürürüm. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsun? CHP'ye vereceğim tabii ki. İmamoğlu diyorsun. İmamoğlu'na kesinlikle. Neden İmamoğlu diyoruz? Ya diğerlerinin birçok şeyini görmedik ki biz yani. Hiçbir şeyini görmedik. Her zaman bir vaatler falan veriliyor ama hiçbirisi tutulmuyor. Şimdiye kadar verdik de ne oldu? Hiçbir şey de olmadı. Değişmedi yani. Teşekkür ederiz. İmamoğlu. Burada kenarda köşede dönerini açmış, yerde yemek yiyen bir insan var. Bunu göstermek istemedim çünkü o insanın yüzünün görünmesini istemiyorum. Merhaba abi. İstanbul Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyorum. Ya ben şu anda kararsızım. Çünkü yani devamlı zabıtalar olsun, şey olsun, devamlı garibanların peşinde. Hiç bir yani hizmetleri var tamam, şeyler yapıldı. Neden ona toplu taşımada büyük adımlar attı. Ama başka bir şey yok yani. Vatandaşa yönelik hiçbir şey yok. Hükümet zam yaptı mı ertesi gün onlar da zam yapıyor. O yüzden şu anda kararsızım açıkçası. Doğru düzgün Türkiye'de muhalefet de yok.
İktidar almış başını gidiyor. 25 senedir dur diyen yok. O yüzden kararsızım açıkçası. Yani Büyükşehir'de de daha sonraki genel seçimlerde de ne yapacağımı bilmiyorum. Vatandaş olarak şaşırdık yani. Kalkıp da böyle televizyonlarda konuşmuyorlar. Yani doğru düzgün konuşmuyorlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Daha önceden yarım olan şeyleri bitiriyorlar. Hem iktidar hem muhalefet yani. Büyükşehir'de de aynı, normal belediyelerde de aynı. Lüzumsuz işlerle uğraşıyorlar bazen de. Onun yerine vatandaşın şeyleriyle uğraşsınlar, dertleriyle, sıkıntılarıyla uğraşsınlar mesela. Eskiden askıda fatura yapıyorlardı, şimdi o da kalktı. Nerede askıda fatura? Yani askıda ekmek var ama o da halk ekmek büfelerinin kendi inisiyatifine kalmış bir şey. Hepsi yapmıyor. Halbuki bütün hepsine uygulatsa ne güzel olur yani, her şey almış başını gidiyor. Ya onun mesela burada bir halk lokantası yok. Orada burada açtık diyor. Niye Bahçelievle, Şirinevle bir tane halk lokantası açmıyor Büyükşehir? Yani istiyoruz, onu da istiyoruz yani. Bu kadar söyleyeceklerim. Buradan gerekli kişilere duyuruyoruz zaten. Ya inşallah. Hangi şey? Halk ne diyor? İmamoğlu'nun. Hayır. Bağımsız Kesinlikle. mı? Bağımsız, tarafsız, hiç kimseden taraf değil. Ne sağcıyız ne solcuyuz. Halk nesi dediniz? Halk ne diyor? Halk ne diyor? Yani biz sizin ne dediğinizi önemsiyoruz. Biz kendimiz hiçbir şekilde yorum katmıyoruz. Evet. Hani sağcısı da konuşuyor, solcusu da konuşuyor Öyle. bize. Ortacısı da konuşsun. Yani. Kim ne isterse konuşsun. Biz ondan yanayız. Yani aslında bir problem varsa ortak yok. bir problem Yani var. aslında İmamoğlu çalışıyor da dediğim gibi aslında Türkiye'de hem muhalefet sorunu var. Yani şöyle koltuğunu bırakmak istemeyen iktidar var. Koltuğu da enkazı da devralmak istemeyen bir muhalefet var Türkiye'de. Yani vatandaş da ikisinin arasında kalmış durumda. Büyükşehir'de de aynı şey geçerli. Yani kendileri sağcı partiyle aynı çatı altında birleşiyor AKP. CHP demle birleşmeye kalktı mı laf ediyorlar. O teröriste sen de teröristle işbirliği yaptın. Meclise soktun onları. Yani bırak da o zaman herkes bildiğini yapsın. Şimdi DEM Parti ne oldu? AKP'nin sayesinde kendine aday çıkarıyor. Bu da yine Büyükşehir'de AKP'ye yarayacak yani. Muhalefete hiçbir, aksine İmamoğlu'nun bence oylarını eritecek yani. O yüzden bilmiyorum, biraz da insanları ayırmak istemiyorum da biraz da Kürt kardeşlerimizin de akıllanması lazım artık. Senelerdir bu zaten ilk sefer onlar da destek verdiler AKP'ye. Yani biraz akıllanmaları lazım. Güçlü bir muhalefet çatısı altında birleşmeleri lazım. Koltuk sevdası yerine birleşmeleri lazım yani. Ondan sonra yani Türkiye'yi kurtaracak bir oluşum yapsınlar ki ondan sonra kendileri anlaşsınlar. Şu koltuk senin, bu koltuk benim. İlk önce bir seçim kazansınlar. Ya kaç senedir seçim kaybediyor muhalefet. İmamoğlu'nun da Allah yardımcısı olsun. Bu sefer yani bilmiyorum, zor. İşi biraz zor. Bu kadar. Çok teşekkür Sağ olun, ederiz kolay değerli gelsin. görüşleriniz için. Ne zaman, nerede yayınlanacak? Yarın akşam 7'de yayında olur. Tamam, size de abone olurum. Teşekkür Kolay ederiz. gelsin. Sağ olun. Merhaba abi. İstanbul'da belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu deriz? Doğru adam olduğu için. Teşekkür ederiz abi. Selamünaleyküm, merhaba. Abi İstanbul'da belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Neden diye de soruyoruz, ekliyoruz. Başka yolu yok. Murat Kurum AK Parti'nin adayı, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. CHP'nin adayı, Başak Demirtaş da DEM Parti'nin adayı. Başka yolu yok. Murat Kurum. Başka yolu yok. Kurum diyoruz. Evet. Neden Murat Kurum diyoruz? Çünkü biz yıllardır Tayyip Erdoğan'a veriyoruz. Yıllardır emeğini gördük. Yıllardır yolları gördük. Yıllardır nasıl diyeyim sana çabasını gördük. Yapmadığı bir şey kalmadı Türkiye için. Hangi cumhurbaşkanı yaptı ki? Şu ana kadar hiçbir tane cumhurbaşkanı yapmadığını o yaptı. Allah razı olsun. Ne diyelim? Eklemek istediğim bir şey Yok. Belediyecilik anlamında, İstanbul'da belediyecilik anlamında burada problem var dediğim bir şey var mı abi? Yok, program yok İstanbul'da. Cumhurbaşkanı elinde olduğu şey Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Teşekkür ederiz abi. İyi günler. Merhabalar. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Adaylar Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Başak Demirtaş. Vallahi şu an ne desem bilmiyorum. Kararsız mıyız? Aynen, kararsızız, bilmiyorum nasıl olacak. Teşekkür ederim. Şartlarda pek iyi görünmüyor yani. Belediyecilik anlamında gördüğünüz problemler varsa buradan belediye başkan adaylarımıza duyuralım. Şunu yapın, oyumuzu alın gibi. Aynen, şu an dediğin gibi her şey pahalı olduğu için geçim şartları, kiralar o şekilde bilmiyorum nasıl olacak. Bunların düzenlenmesi lazım. Düzenlenmesini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Bir şey değil, Sağ olun. İyi günler.
Merhabalar. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Valla kime oy vereceksin? İş ortada. Herkes kimin ne yaptığını biliyor. Ekrem İmamoğlu mu diyoruz? Murat Yok Kurum baba mu ya. diyoruz, Ekrem Başak İmamoğlu Demirtaş mı? İstanbul'u bitirdi be. Kimi diyoruz? Fiyatı bir adam bulunur. Kurum olur herhalde. Murat Kurum AK Tabii. Parti'nin adayı Hangi oluyor. televizyon bu? Halk ne diyor? Bütün sosyal Şey, medya platformlarında varız. Tamam da mi halk ne diyor televizyon? Evet, Ha. halk ne diyor? Tamam. YouTube'da varız, Twitter'da, Tamam, Instagram'da. Hangi kanal? Halk ne diyor? Halk ne diyor? Hı hı. Merhaba ablam. İstanbul'da belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Tabii. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu yoksa Başak Demirtaş mı? Murat Kurum tabii ki. Murat Kurum diyoruz. Neden Murat Kurum deriz abla? Ekrem'den ne gördüm ki Murat Kurum olsun, bir de onu deneyelim. Deneyelim dedi. Deneyelim yani. Teşekkür ederiz abla. Merhaba abi. İstanbul'da belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu, Başak Demirtaş, Başak. Murat Kurum. Başak Demirtaş. Neden Başak Demirtaş deriz? Çünkü bizim gönlümüzün sevdalısıdır. Teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Merhaba abi. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Adaylar Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Başak Demirtaş. Kime vereceğini, herkesin kararına saygı duyalım. Yok tabii hani sizin bir fikriniz varsa onu alalım Ben diye Ekrem dedik. İmamoğlu'na vereceğim. Ekrem İmamoğlu. Normal mecbut başkanı. Teşekkür ederiz abi, sağ ol. Merhaba, arkadaşımız akü değiştirirken geldi. Evet. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu, Başak Demirtaş mı diye soruyoruz. Başak Demirtaş olursa kesinlikle Başak Demirtaş seçer. Çünkü Kürt olarak biz Başak Demirtaş'ı ona destek veririz ama genelde Ekrem İmamoğlu tutarız. Çünkü Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bayağı bir katkı sağladı. Bayağı bir İstanbul'u güzelleştirdi. Murat Kurum dediğimiz adam daha önce bakanı değil miydi? Çevre Şehir Bakanlığıydı galiba değil mi? Depremler oldu. Genelde İmar affı veren Murat Kurum'du. O kadar insanların canı katledildi. 130 bin insana yakın insan öldü. Bu adam şimdi diyor ki yapacağız. Geçen gün bir konuşmasını dinledim. İmar affı veren kendisiydi. Bu kadar insanın ölümüne sebep olan kendisiydi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. İstanbul deprem olursa İstanbul'u önlemini alalım. Daha önce niye önlem almadın ki? Şimdi önlem alıyorsun Murat Kurum. Şu anda biz Ekrem İmamoğlu diyoruz çünkü gerçek adam gibi adam, İstanbul'u gerçekten güzel yöneten bir insandır. Yeter daha. Yeter. Bu belediyecilikte de CHP kazansın artık. Her şeyde de AKP olmaz yani. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ ol. Merhaba abi. Merhaba. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz? İmamoğlu'na. diye soruyoruz. İmamoğlu. Neden İmamoğlu deriz? İmamoğlu gayet güzel çalışıyor. Nereden güzel çalışıyor diye soracaksan, vatandaşın gözüne gelen saçma sapan hizmetler yapmıyor. Vatandaş, cahil vatandaş neye göre hizmeti yorumlar? Park, bahçe ve millet kahvesi, millet kıraathanesi, bedava çay verme yeri, bedava börek yeme yeri. Bunlar hizmet falan değil kardeşim. Bu İstanbul'un acil sorunu öncelikle bu yer altındaki metroların bitirilmesi. Vatandaş yolda yürürken metrodan haberi var mı? İnşaatlarından. Yok. Adam parayı oraya yatırıyor. Olması gereken de o zaten. Zaten adam belediye başkanı olduğunda birçok metro inşaatı atıl pozisyonda duruyordu. Adam bunların bir kısmını açtı. Bir kısmı da bitmek üzere. Mesela ezbere konuşmuyorum ben bunu. Bitmek üzere olan Bakırköy Meydan, Ataköy Sahil, Marina'nın oraya kadar olan metro. Yani %90 küsürü bitti. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Şurada 7-8 ay, bir sene sonra faaliyete geçecek. Önce bunlar yapılır. Yerin altı yapılır. Altyapı yapılır. Ondan sonra İstanbul'un en büyük sorunlardan biri ulaşım. Bu metro ağı çözülmeden, bitmeden, yapılmadan bu ulaşım sorunu çözülmez. Ve adam parayı buna yatırıyor. Şimdi oy almak için veyahut da oy limitini arttırmak için adam gider park, bahçe yapar, bilmem ne yapar. Vatandaşın yerin altını görmeyi, popülist yaklaşımla yer üzerinde böyle günlük böyle basit yatırımlar yaparak vatandaşın oyunu alır. Alır ama bu vatandaşın çöpe giden parası demektir. Popülist yaklaşım, çöpe giden para demek bu. Buna gerek yok. Siyasetçiler önce ihtiyacı olan şeyi yapacak. Karşılığı olan bir şey. Büyük şehirlerde karşılığı olan şey birinci dereceden metrodur. Adam parayı metroya yatırıyor. Olması gerek. Ben de belediye başkanı olsam önce parayı belediyenin yer altındaki metro inşaatlarını bitirmeye harcarım. En mantıklısı bu. Zaten zerre aklı olan adam böyle cevap verir. Zerre aklı olmayan adam da gider park bahçe yaptı. Ne güzel ya. Orada işte millet bahçesi var. Çay içiyoruz. Tamam da ben bunları yapmasını da demiyorum. Ama bunlar en sona yapılacak şeyler. Ben ona da karşı değilim. Tabii ki ya belediye bir sosyal tesis yapacak. Orada indirimli çay, indirimli yemek versin. Ama aciliyet ve öncelik gereken hizmete para yatırılması lazım. Onlar en sona olacak şeyler. Ben ona da karşıyım demiyorum bak.
Onlar da olacak elbette. Ama önce acil ve zorunlu olan şeyler. Onlar daha sonra, o yüzden ben İmamoğlu diyorum. Sebebi bunlar. İkincisi, ben siyasette, politikada kutsal dinimizi, İslamiyet'i kullanan partiye asla oy vermem. Siyaset ayrı bir şeydir. Din ayrı bir şeydir. Devletin dini adalettir. Yani sıkışınca din Allah peygamber. Sıkışınca din Allah peygamber. Sokaktaki vatandaş da diyor, diyor bunlar din elden gidiyor. Bu dine sahip çıkıyor. Tabii ben Müslümana oy vereyim, buna oy vereyim. Kim böyle düşünüyor? Ne kadar cahil adam varsa öyle düşünüyor. Zaten toplumun %80'i cahil. Din de her şeyini elinden al. Sanki geri kalan diğer %20'lik dine karşı sanki. Toplum cahil, eğitimsiz. Ben cahil olmadığıma göre o yüzden İmamoğlu diyorum. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba abi. İstanbul belediye seçimleri için soruyoruz. Kimdir adayımız diyoruz. Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu, Başak Demirtaş aday. Ekrem İmamoğlu ya. Kim olur? Ekrem İmamoğlu. Neden sence Ekrem İmamoğlu? İyi, bence iyi. İyi, memnunsun. Memnunum. Tamam abi, bu kadardı. O kadar. Kaçıyorsun benden. Hiç gerek var mıymış benden kaçma? Büyükşehir zannediyorum. Ekrem İmamoğlu. Başka bir şey yok. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Eyvallah. Sağ Ağzına olasın. sağlık. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Başak Hanım da mı aday oldu? Evet. Tamam. Valla bir aklım diyor ki İstanbul için deprem, kentsel dönüşüm öncelikli bir şey. İktidara yakın, yani iktidarın adayı kazanırsa hani iktidar destekli olur, daha çabuk olur, daha olur gibi geliyor. Bir aklımda diyor ki yani şimdiye kadar iktidar vaatlerini ne kadar gerçekleştirdi? Bunlar da bir seçim yatırımı mı olur? Kararsızım ama içimdeki ses sen gene iktidarın adayına ver. Hani neticede iktidar destekli olacağı için bir şeyler olma ihtimali yüksek diyor. Ama öbür ses de biraz önce dediğim gibi diyor. Kararsızım açıkçası. Kararsız kaldı. Evet, aynen öyle. Peki ne olursa benim oyumu alır diyorsunuz. Ne vaat verirse? Ne olursa yani Murat Kurum'un kentsel dönüşüm deprem üzerine bir seçim kampanyası yürütmesi çok mantıklı, çok akıllıca. Yani bunu ne kadar gerçekleştirebilir, ne kadar yerinde vaat. Mesela geçen sene olan deprem için 650 bin konut vaat ettiler. Bir sene geçti. 25 bin konut yaptılar. Yani 650 bin rakamını veriyorsun, bunu yapacağız diyorsun ama bir sene sonra elde var 25 bin, yani 20'de 30'da birini yapmış. Yani bu da aklıma geliyor. İnsanlar hala çadırlarda, konteynerlarda ama o kadar 650 bin konutu bir senede yapabilir miydi? Yapmaya devam ediyor mu? Gayretleri nedir? TOKİ'nin İstanbul'da da yaptığı bazı yerleri daha tam teslim etmediğine dair söylemler var. Yani ben dikkatli bir şekilde Murat Kurum'un vaatlerinin ne kadar gerçekleştirilebilir olduğunu Mart'ın 31'ine kadar bakacağım. O günün sabahına kadar. İmamoğlu'nun da kampanyasının izleyeceğim. Yani daha ortadayım yani. 31 Mart'a kadar fikrim şekillenecek. Vaat edilenlerin ne kadar gerçekçi olduğu benim için önemli. Durum bu yani. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Selamünaleyküm abi. Merhaba. Belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz sence diye soruyoruz. Murat Kurum aday AK Parti'den, Ekrem İmamoğlu var CHP'den, bir de Başak Demirtaş var DEM Parti'den. Kime oy vermeliyiz sence? Bakalım nasip olursa bakalım o güne varam da kapıya o gün vardık mıydı kararımızı o zaman verelim. Kararsızız diyoruz. Daha yani. şimdi kararsızız. Teşekkür ederiz abi. Allah işini gücünü rast getirsin. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Kime oy vermeliyiz? Tabii Sence ki Murat'a. Murat Kurum'a oy Evet. vermeliyiz. Neden sence Murat Kurum'a oy vermeliyiz? Şimdi başarılı olduğu için, iyi çalışkan olduğu için. Öyle olduğuna inanıyoruz. Evet öyledir yani görünüyor da değil mi? Görünen göz kılavuz istemez. Tabii. Onun için. Düşünenler de olduğu için hani ben tarafsızım. Yanlış anlama abi. Yok estağfurullah. Açıklamak gereği duyuyorum. Hani Estağfurullah. belki sen buradan birkaç kişiyi Murat Kurum'a oy vermeye ikna edeceksin. O Yok yüzden herkesin soruyorum aklı neden diye. fikri var. Kimseye baskı yapmaya gerek yok. Herkes istediği gibi şeyini verebilir. Kelam Fakat diye de bir şey var ya abi. Hani senin bilgin başkasının belki önünü açacak. ya şimdi olabilir. Şimdi insanlar şunu görmesi lazım. Hizmeti görmesi lazım. Kişiyi değil. Hizmet. Kim hizmet yapıyorsa ona oyunu vermesi lazım. İlla ki sana bana isime oy verilmemesi gerekiyor. Değil mi öyle? Yanlış mı? He, onun için siz hangi kanaldansınız? Halk ne diyor abi? Tarafsızız biz. Tamam. Kimseyle şey Oldu. yok. Nerede yayınlanacak? YouTube, Instagram, Twitter hepsinde varız. Kanal ne? Kanal ismi. Halk ne Ben diyor? Recep Tayyip'e veriyorum.
Halk ne diyor ki? Abi ben de söyleyeyim mi kime oy vereceğim? Ben Goat'a vereceğim yani Ronaldo'ya. Ronaldo'ya mı? İyi. Neydi abi unuttum. Abi sen Bir dakika dur tersin. ya. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a. Ya bir Tamam. takip edeceğim. Teşekkürler. Hadi haberlerde- görüşürüz. Takipçi aldık. Merhaba abi. Merhaba abi. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Ben Murat'a vereceğim abi. Murat Kurum. Neden Murat Kurum derim? Vallahi daha AK Partili olduğu için daha böyle başarılı geliyor bana. Anladım. Bu kadar mı? Bu kadar. Teşekkür ederiz. İyi günler. İstanbul belediye seçimlerinde kime oy vermeliyiz sizce? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu yoksa Başak Demirtaş mı? Vallahi biz Murat Kurum'a vermeyi düşünüyoruz. Neden Murat Kurum deriz? Ya sanki İmamoğlu pek bir şeyler yapmadı gibi geliyor bize. Bu kadar mı? Aynen öyle. Teşekkür ederim Rica abi. ederim. Değerli yorumların için. Ablamız ne der? Aynı mıdır? Selamünaleyküm abi. Selam. İstanbul belediye seçimlerinde sence kime oy vermeliyiz diye soruyoruz. Murat Kurum'a. Murat Kurum. Neden Murat Kurum deriz? Belli. TOKİ'de başarıları, geçmişte emlak konutta başarıları ortada. Bakanlık dönemi, TOKİ dedim bakanlık dönemi. Murat Kurum yani. Peki, Başarılı görüyor. Bir vatandaş olarak burada gezdiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şunu yapması gerekir dediğin bir şey var mı? Ben sence? İstanbul doğumluyum, Şirinevler doğumluyum yani ana vatanım. Bana göre gelmiş geçmiş en beceriksiz başkan bu başkan mevcut. Yani bunu bir siyasi şey olarak düşünmüyor. Hiçbir şey yok, hiçbir şey eksik görmedik. Yani eskilerden de yani anavatan döneminde de gördük çalışmalar. Zaten diğer daha sonra gelenleri saymıyoruz ama Murat Kurum diyor. Vallahi İstanbul muradına kavuşacak inşallah. Öyle görüyoruz. Teşekkür ederiz abi. Hayırlı günler. Evet, arkadaşımız bizi yolda yakaladı. Benim de söyleyecek iki kelamım var dedi. Buyur. Seçim sormuşlar. Ben de şunu çok kısa ve öz olarak fazla vaktini almadan halkın kim taleplerini, halkın sorunlarını, gerçek sorunları, işsizliği, ilaç bulamama durumunu, genel sağlık sigortası saçmalığını yani halkın sorunlarını kim taşıyorsa, kim oyu bölmüyorsa ona oy vermek istiyorum. Ben buradan çok bir şey için böldürttüm sizi. Ben çalışmıyorum şu anda. Genel sağlık sigortası saçmalığını hiçbir muhalefet partisi dile getirmedi. Örneğin şu anda E-Devlet'e girdiğimde gösterebilirim. 17-18 bin lira civarı bir borcum gözüküyor. Bunun mesela bana bir tebligat gelmemiş, bir imza gelmemiş. Ben bir yere imza atmamışım ama hayat sigortası adı altında bir saçmalıkla hani çalışmayan insana devlet hani diyor ki göz göre göre ben seni ödüllendiriyorum borca sokuyor. Hani ben 18 milyar şu anda nasıl ödeyeyim yani hastaneye zaten gidemiyoruz. Hani özel hastanelere sevk ediyorlar. Hani özele de nasıl gideceksin? Hani bir muhalefet liderinin genel sağlık sigortasını gündeme getirmesini rica ediyorum. Bir de benim babam organ nakilli. Annem bir böbreğini verdi. O zamanlar organ nakli yaygın değildi. Akdeniz Üniversitesi'nde oldu. Bir de bu ilaçlarda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Buna hani en azından bir ses, her ses bir nefes olarak bir sesimi duyurmak istemiştim. Kim hani oyu bölmüyorsa ona oy vereceğim. Teşekkür ederim. Bu dertlere yara bastığın için biz parmak Kim, bastığın için hani, biz teşekkür ederiz. Yani ortaya çıkması gereken meseleler. Meseleler evet. Biz de zaten Bunlar bunun devede için kulak. Daha çok şey var. Hani bu vaktinizi çok alırım. Sizler röportajı bitirmişsiniz. Birden yani hani birden bunları şey yapmak istedim. Hani kitlelerle buluşturmak istedim. Ne kadar sesimizi duyarsak bir şeylerin değişmese bile umudumuz artıyor en azından. Bunun için bir şey yapmak istedim. Çok Yani teşekkür ediyorum. biz teşekkür Yolunuz aydın olsun. Allah tüm basın çalışanlarına kolaylık versin. Kim oyu bölmüyorsa, kim İstanbul'a daha adil, daha özgürlükçü, daha güzel şey yapıyorsa oyumuz ondan yana. Kime vereceğimiz belli oldu zaten. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun.